Buyurun efendim. Merhabalar hocam, Melike ben. Melike nasılsın? İyiyim hocam, sağ olun. Sizi Eyvallah. tekrardan Melike görmek bugün çok güzel. geleceğim dedi. Program en sonunda geldi vallahi. Son anda katılımcılarımızdan hoş geldin. Şöyle hocam, biz aslında insan olarak yapılması gereken şeyi biliyoruz ama neden sürekli ertelemeyi seçiyoruz? Hadi bakalım. Açık Beyin'in ana temalarından bir tanesi. Bak Melike gollük orta attı şu anda. Tabii bu çok uzun bir mevzu ama insan ne kadar şikayet ederse etsin bildiği alanda kalmayı tercih eder. Niye? Bütün hayvanlar öndedir. Aynısı bizde de var. Yani buraya 5 ay sonra sizi tekrar çağırsam, özel bir tanzimat falan olmasa, burada kimse olmasa, bu stüdyoya tekrar girdiğinizde eski oturduğunuz yere gider oturursunuz muhtemelen. Muhtemelen dünyanın en rahat ya da görüntüsü en güzel yeri değil. Ama bir kere önce oraya gittiğiniz için beyin der ki, daha önce buraya oturduk, ölmedik, benim başıma belaya sokma, gidip başka bir yere oturma, hasta etme adamı, git oraya otur falan diye. Çoğumuz yapa geldiğimiz şeyi yaptığımızda rahat hissediyoruz. Niye? Biliyoruz ya ne olacağını. Belirsizlik en az, durum garanti. Şimdiye kadar canımıza kimse kastetmemiş onları yapınca. Ya da hasta olmamışız, bir şey kaybetmemişiz. Mesela derler ki, ticareten bir şey öğretmenin en zor olduğu insan, iş yönetimde diyorlar bunu, ticari olarak belli bir düzeyde para kazanmayı öğrenmiş insandır. Yani biraz başarıyı tattıysa acık kendince, 3-5 kuruş kazanıyorsa ona daha iyisini yapabileceğini anlatmak çok daha zor. Ama hiç para kazanmamış biri yeni ticarete girdiğinde her şeyi dener. Niye? Kaybedecek bir şey yoktur çünkü de büyükten oynayabilir. Fakat alıştığı bir düzeni değiştirmek insan için çok zor. Doğru olduğunu bildiğiniz bir sürü şeyi hiç yapmıyorsunuz. Yanlış olduğunu bildiğiniz bazı şeyleri de yapmaktan vazgeçemiyorsunuz ya. Ben kendim için konuşuyorum, hiç üstünüze alınmayın. İnsan böyle. O bildiği hatta onu tutacak ve onu rahatsız etmeyecek her türlü seçeneği seçiyor. Ne zamana kadar Melike? Durup, düşünüp, odaklanıp, net bir şekilde menüyü açıp, bir dakika bir bakalım bu durumda başka ne yapabilirim ben? Hep yaptığımı yapmayacağım kardeşim, bu sefer başka bir şey yapıyorum diye anarşistlik yaptığınız zaman işte o zaman farklı bir şey yapabiliyorsunuz. Ya da evet bugüne kadar gerekliydi biliyordum yapmadım ama bak yapmayınca böyle bir pişmanlık yaşadım. Atıyorum sabah yürüyecektim yürümedim şu anda dizlerim çalışmıyor kilo aldım bilmem ne bunları koydunuz ortaya. O zaman bunun sonucu ne? Yarın sabah kalkıyorum, atıyorum sabah sporumu yapıyorum, yürüyüşe gidiyorum. Ve onu kalkmaya başladığınızda ilk başta çok zorlanıyorsunuz. Beden diyor ki ne yapıyorsun diyor sabahın köründe yat diyor yuvarlanalım diyor ne kadar rahat diyor falan. Ama zihniniz diyor ki hayır, iradeniz diyor ki kalk. Yapacağız bunu. Onu yapmaya başladığınız zaman zorladığınızda gelişiyorsunuz. O yüzden bizi zorlayan şeyler bizi geliştirir efendim. Melike'ye bu güzel açılımı için. Sezon sonunda çok teşekkür ediyorum. Bir alkış alalım mı? Sağ türbün sessiz, sağ türbün. Sayın hemşiremiz buyurun efendim. Merhaba hocam. Merhaba. Hocam benim şöyle bir derdim var. 30 yaşıma girdiğimden beri böyle kafamda bir sekme açık. Böyle manevi değeri yüksek bir... Sekme açık. Evet açık. Vallahi internet şeyine Kapanmıyor. jargonu. Yani manevi değeri yüksek bir iş yapmama rağmen böyle hayatta sanki böyle bir şeyler kaçıyor, bir şeyler eksik. Bunun acısını hissediyorum yani. Böyle hisseden kaç kişi var efendim stüdyomuzda? Evet. Yaş ortalamalarına dikkat edin. Yo yo. Bayağı düşük genelde yaş ortalaması. Gençlerde bu daha baskın. Yaş olarak gençlerde. Arkadaşlar bu devrin en büyük illüzyonlarından biri. Bu devre has değil ama insanın en büyük yanılgılarından bir tanesi hayal ettiği her şey olabilirmiş zannediyor. Mesela idealimdeki, hayalimdeki mesleği nasıl bulacağım diye bana çok soru soruyor. Bu soru onun bir parçası. Ya öyle bir şey bulayım ki hayat boyu tatmin olayım. Arkadaşlar 8 milyar insanız. Parmak izi birbirinin aynısı olmayan 8 milyardan fazla insan var. Bunların hepsi için ideal bir meslek yapsan, gözünü seveyim. SGK'sını nasıl hesaplayacaksın? Muhasebesini nasıl tutacaksın? Onlara ofisi nasıl bulacaksın? Böyle bir iş dünyası, böyle bir hayat yok. Mantık şu, ben mesela akademik bir insan oldum, akademisyen oldum zamanında. Bunun nasıl bir şey olduğunu bilmeden girdim. Bir sürü akademisyen arkadaşım var, çoğu mutsuz. Yani işte hemşirelik gibi müthiş kutsal bir meslek yaparken bile bir şeylerin tam olmadığını hissedebileceğiniz bir hayat. Neden bu böyle? Çünkü siz hep kaçan fırsatı değerlendiren bir beyne sahipsiniz. Avcı toplayıcı beyni bu. Yani diyor ki o da benim olsun, bu da olsun.
bir de size bir insanın 1000 ömrü olsa baş edemeyeceği kadar seçeneği gösteriyorlarsa, medyadan, sosyal medyadan, oradan buradan, ah diyorsun onu da yapardım, bunu da yapardım, ömür geçiyor, hiçbirini yapamıyorum. Biraz yaşlanınca bu geçecek. Çünkü diyeceksin ki artık belim ağrıyor. O kadar da yapamam. Ama bu sefer de ona bakayım, bunu seyredeyim, şunu edeyim, başka heveslerinle seni meşgul edecekler. Halbuki sevgili dostlar, bir insan ne iş yapıyor olursa olsun, ne yapıyor olursa olsun, bakın altın formülü veriyorum size. Birçok hayatla kesinlikle ispatlanmış bir formüldür bu. Yaptığınız iş hangi iş olursa olsun, kendinizden o işe bir şey koyabiliyorsanız, kendi özelliğinizden ona bir şey katabiliyorsanız. Mesela ben sizi gördüğümde sağlıkta güler yüz geliyor aklıma. Ya gülün yani, güler yüz gösterin. Mesela ne kadar az değil mi sağlıkta? Ya ben kan vermeye gittiğimde bir hemşire hanımefendi bana gülümsedi mi? Vallahi iğneyi hissetmiyorum ben. Zart geçti gitti. Ama böyle fıt fıt yapan ulan diyorum bu kolumu koparır kesin diye. Yani orada kendinizden insan olarak katabileceğiniz çok şey var. Sadece bir selam, sadece bir gülümseme, sadece bir karşılıksız yardım isteği, sadece orada olduğunuz için şükran duymak. Bu kadar. Mesela insan sağlığı ya da insana yardım edecek herhangi bir yerde olmaktan daha büyük bir gurur olmadığını yaşadığımız hayat bize unutturuyorsa orayı tekrar tekrar hatırlamamız lazım. Ve siz isterseniz sabaha kadar çöp toplayın mesela. Hani düşünebileceğiniz en zor gelen size işi düşünün. Orada bile kendinizi katabiliyorsanız işin içine, bir fark yaratabiliyorsanız. Ben bu arada gerçekten New York'ta belediyede çalışan bir belediye görevlisinin çöp toplamayı nasıl bir şova dönüştürdüğünü gördüm. Dedim herhalde belediye bu adamı özel tutmuş. Hayır, adam bildiğin normal çöpçüymüş. Ama adamın, tanıştık sonra, benim arkadaşım tanışıyor onunla. Dedi ki herkes gibi yapacaksan benim bu işi yapmamın ne anlamı var? Lafa bak ya. Lafa bak. Adam çöp topluyor sonuçta. Ama şova çevirmiş. Patenle matenle geliyor, bir şeyler yapıyor. Yani demiyorum ki işe patenle git. Olabilir bu arada. Hastaneler büyük. Şehir hastanesi falan. Ama ve lakin basit bir katkı yaptığınızda çok kısa bir süre sonra o meşgale sizin hayatınızın merkezine oturuyor. Dolayısıyla o kaçırdığın seçenekleri boş ver. Kaçan balık büyük olur sözünü unutma. Hiç de büyük değil. Elimizdeki iş. Ve rahmetli Alev Alatlı'yı tekrar hatırlatayım. Masasında otururken 2001 senesinde İstanbul'daki evini ziyarete geldiğimizde böyle darlanıyordum. Hocam okunacak çok şey var, ona da yetişmeye çalışıyoruz. Buna da ya ama dünyanın bize ihtiyacı, ne yapacağız biz falan dedim. Dedi ki yavrum dedi, dünyayı değiştirmek istiyorsan elinden gelen işle başla. Elinden gelen işle başla. Bak bu program bile o yüzden, biliyor musunuz? O günden beri baktım benim elimden ne geliyor? Bunlar geliyor. Ve bunları yapmaya devam ettikçe de hayat, oh inşallah yakında bitmez diyebileceğimiz güzel bir maceraya dönüşüyor. Size de aynı bakış tavsiye ederim. Kaçanı boş ver, elimizdekine bakalım. Nasıl? Beğendin mi cevabı? Tamam, süper. Hocam içimizdeki ses bazen doğruyu söyler, yoksa o ses geçmişteki korkularımızın yansıması mıdır? Yani işte sesin nereden geldiğine bağlı. Bilinçaltından mı geliyor ya da? Şimdi bilinçaltı dediğin koca mahzen gibi düşün. 500 kişi var içeride. Şimdi bazısı korkmuş çocuk, bazısı otoriter ebeveyn, bazısı psikopat öğretmen, bazısı bilge bir keşiş, bazısı bilmem ne. Yani bunların hepsi bazen bir ağızdan konuşuyor. Fakat şöyle bir ayrım yapmak mümkün. Zorda kaldığınız zaman, ne yapacağınıza karar veremediğinizde sıklıkla içinizden bir ses yapıyor ve genellikle o gıcık bir ses oluyor. Ve sizi genellikle yapma öyle, otur oturduğun yere falan gibi pasif durumda kalmaya zorluyor. O durumda zihninizde bilge diye aklınıza gelince bir figür vardır. Böyle bilge deyince düşündüğünüz bir figür vardır. Onu çağırın. Bakın o ne yapardı sizin yerinizde olsa. Ve bu durum çok gerçekten çalışan bir şey. Birçok zorlu durumda size içerideki bıdı bıdıdan ziyade doğru olanı gösteriyor. Peki bu bilgiyi biz nereden biliyoruz? Kim gönderdi bunu bize? Arkadaşlar kültürden, kadimden, gelenekten gelen bir bilgidir. Okulda öğretilmez. Ve hepiniz bir şekilde onu yolda belde gezerken, annenizle babanızla oynarken, arkadaşlarınızla muhabbet ederken öğreniyorsunuz ama bilmiyorsunuz. O iç ses vicdanın, kadim olanın, hakikat olanın sesidir. Onu çağırmayı öğrendikçe öbür sesler susuyor.
Bak bende ne sesler var. Şimdi arkada sadece ninni söylüyorlar onlar, mırıldanıyorlar çok şükür. Çünkü senelerdir ben o bilgeye çalışıyorum. Diyorum ki Sinancığım sen öyle kafasına vurulup oturtulacak bir çocuk değilsin. Bir görevin, bir sorumluluğun var. Çağır bakayım Bilge'yi, senin yerinde olsa ne yapardı? Bir geliyor, her zaman da vallahi doğrusunu söylüyor. O seslerin arasında sizi iyiye doğru sevk eden, sizi daha iyi olmaya zorlayan ve genellikle de şikayetçiler tarafından boğulmaya çalışılanlar var. Onları tercih edip öbürlerini bırakınız. Orada bir tane ses yok. Haberiniz olsun. Orası baya baya kalabalık yani. Evet, gelelim. Buyurunuz efendim. Merhaba hocam, ben Azra Cemile, psikoloğum. Azra hoş geldin. Şair diyor ki, insan yek katreyi hünes taf hezayan endişe diyor. Oo Bir damla bak kan- Farsça alıntı yaptı beni benden aldı şu anda. Bir dakika. damla Yek katreyi hunes sad her azan endişe. Evet, Şirazlı Sadi. Yes. doğrudur hocam. Ben de buna istinaden şeyi sormak istiyorum. Biz neden var olduğumuz konumdan tatmin olmuyoruz? Sürekli bir devinim arıyoruz. Sürekli mutluluğu bir sonraki adımda arıyoruz. Ama var olanla yetinmek varken neden bunu yapıyoruz? Sadi ne güzel demiş bak. Bir damla kan bin bir endişedir insan. Şimdi bir damla kan. Ya küçücük bir cismin var. Yani ne olacak ki işte 60-70-100 sene takılıp gidiyoruz buradan işte neticede macerada bu kadar milyonlarca senelik hikayede. Fakat endişe küpü her şeyi kafaya takıyor. Yani şu anda dünyanın öbür ucunda olan bir hadise şu anda sizi müteessir edebilir. Hatta belki 1000 sene olacak sonra olacak bir şey. Bugün haber alsanız ihtimali. Torununuz için, torun için oturur üzülürsünüz yani. Ne bileyim geçmişteki bir şeyden elem çekiyorsunuz hala. Dolayısıyla insan böyle karışık bir malzeme. Ve o karışık malzemenin içerisinde bizi her zaman şu anda yapmamız gereken şeyden alıkoyan, kendimizle ilgilenmekten alıkoyan bir tantana var. Şirazlı Sadi bu yüzden uyarıyor. Sen diyor bir damla kansın aslın budur. Ama o bin bir endişe var ya o bir sebeple var. O sen onlarla meşgul ol da kendini unut diye değil. Gerçekten onların arasında bir endişeyi olsun giderebilecek neler yapabileceksin. İşte diyorum ya benim çenem çalışıyor. Buraya çıkıp konuşuyorum mesela. Yapabildiğim bu. Hiç de kendimi suçlu hissetmiyorum. Ha isterdim ki dünyanın ilk dolar trilyoneri ben olayım Elon Musk yerine. Ona buna dağıta dağıta gezeyim. Ama onlar öyle yapmıyor biliyorsun. Çünkü o zaman trilyoner olamıyorsun. İşte bu bir handikap. Yani neyiniz varsa onunla katkı vermeyi düşündüğünüzde en önemli hep vurgulamaya çalıştığımız hikaye. İyi hissetmenin, mutlu olmanın en kestirme formülünü hatırlayan var mı? Burada söylemiştik. Sonra o bir ara viral oldu. Geziyordu sosyal medyada. Bir başkasına karşılıksız iyilik yapmak. Özellikle tanımadığınız, çıkarınız olmayan birine. Karşılıksız iyilik. Bak garanti mutluluk. Neden? Sistem sizi öyle bir ayarlamış ki siz başka birine yardım ettiğinizde biliyorsunuz ki onun olduğu ve sizin olduğunuz bir yer güvenlidir. Ve yarın bir gün ihtiyacınız olunca o da ya da bir başkası da size yardım eder. Dolayısıyla doğal olan, fıtri olan, yapısal olan, ayarlara uygun olan budur. Biz bunu yaşamayı unutup da hep böyle hiç gelmeyecek bir geleceği endişeyle taşımaya devam ettikten sonra gerçek aksiyonu alamıyoruz. Maalesef öyle bir sıkıntımız var. Şimdi şu anda mesela burada olarak bize çok iyilik yaptınız. Teşekkür ediyorum. Sonra bu tamam bugün yeter işte bonus point aldık. Orada duruyor. Buyurunuz. Hocam merhaba, Bahar ben. Bahar hoş geldin. Şimdi anksiyete çok arttı. Anksiyete kelimesini çok duyuyoruz. Bu Evet. sosyal medyadan dolayı oluyor diye düşünüyorum. Eskiye nazaran artık daha çok endişeleniyoruz. Çünkü artık hep insanlarla kendimizi mukayese ediyoruz. Evet. En doğrusu buymuş gibi. Bence bu yüzden daha çok artıyor bu Ama söylediğiniz. Şirazlı Sadi de söylediğine göre birkaç yüz sene önce yeni bir şey değil yani. Biz zaten sosyal medya olmadan önce de anksiyetiktik ya da endişeliydik. Şimdi her seferinde onun üzerine katman biniyor. Sorun bu. Fakat eski insanın endişelerinin yerine şu anda gerçek olmayan endişeler daha fazla. Ya o zaman gerçekten mesela savaşta ölmek, aç kalmak, rezil ve sefil olmak, sürüden ayrı düşmek yani ekipten ayrı düşmek ve yalnız başına kalıp tehlikelere açık olmak gibi gerçek problemler vardı. Mesela o yüzden utanma, aidiyeti kaybetme çok büyük problemdi. Bak bugün özellikle genç arkadaşlara bakın. Aidiyetler, maidiyet artık o eski hikayeleri kimse tanımıyor. Şu anda başka türlü gerginlikler var. Bu kadar değişiklik içerisinde, bu kadar seçenek arasında ben ne olacağım? Bu kalabalık içinde ben sesimi nasıl duyuracağım? İşte 3-5 tane havalı meslek ya da havalı pozisyonu ben nasıl işgal edeceğim? Ben oraya nasıl yetişeceğim gibi.
aslında hiç bizim hayatımızın gündeminde olmayan bir sürü şey satılıyor ya bize. Biraz onunla alakalı yeni gerginlik de var. Yoksa insan her zaman endişelidir. Tekrar söyleyeyim diyecekler lan bu Sinan Canan da hep aynı şeyi söylüyor ama yine hatırlayın. Şimdi şu anda burada sizi etkilemeyen bir derdi kafaya takmak, bütün hayvanlar alemine baktığınızda divanelik değil mi ya? Aslan mesela otursa ya, ulan bütün sene ceylanları yedik. Seneye de ceylan kalmadı. Biz ne halt edeceğiz? Ceylan rekoltesi bu sene çok düşük. Ya da işte ceylan dese ki ulan sürekli bizi aslanlar yiyor. Anamı da bunlar yedi, babamı da bunlar yedi. Böyle hayat mı olur Allah kahretmesin. Ben İsviçre'ye kaçacağım falan. Var mı öyle bir ceylan? Bak onlar o anda yaşıyor. Aslan avını kaçırıyor belki elinden. 2 dakika sonra tevekkülle oturup bekliyor. Hiç evdekilere ne diyeceğim derdi yok yani. Öyle bir şey yok. Ya da ceylan kurtuldu aslanın elinden. Eyvah bir daha yakalarsa falan diye gidip askere yazılmıyor, bir şey yapmıyor yani. Otlamaya devam ediyor. Bizim hayvan gibi olmamız elbette mümkün değil. Ama onlardan örnek alıp neyi yanlış kullandığımızı anlamak mümkün. Sevgili dostlar, ne olur çıkın çayıra bayıra şöyle bir doğal ortama. Varsa gidin köyünüze bir bakın. Ya doğada, tabiatta, hayvanlar aleminde sırf hayatta kalacağım diye bizim kadar debelenen başka bir tür var mı ya? Bizim kadar uğraşan, bizim kadar endişeli, bizim kadar da... Ya aslan kovaladı mı, kovalamadığı zaman ceylan dünyanın en mutlu hayvanı ya. Lay lay lom. Sanıyorsunuz ki aslan her gün psikopat değil mi? Onu bunu kovalıyor. Ya gidin Afrika'ya vallahi öyle bir şey yok. Tok aslanla muhabbet edebilirsiniz yani. Hiç öyle saldırmaz insanın üstüne. Herkes huzur içerisinde yaşıyor. Bir tek biz Allah'ım ne olacak, ne bitecek? Ha, kendi kendimizi yiyoruz. O yüzden işte aynı şeyi tekrar etmemizin sebebi bu. Bu bir yanılgı. Öğreniyoruz etrafımızdan. Böyle olması gerekiyormuş gibi düşünüyoruz ama hayır. Bu kadar derdi çekmek zorunda değiliz. O yüzden de galiba sürekli bunu söylediğim için akşam beni YouTube'dan falan açıp dinlerken uyuyanlar varmış. Burada var mı aramızda? Sinan Canan'ı sakinleştirici olarak kullananlar var. Ben de denedim, çalışıyor. Tavsiye ederim böyle. Sinan Canan'la Açık Beyni dinlerken huzurlu bir uykuya yatıp güzel rüyalar görüyor musunuz? Garantisi yok ama. Yani böyle bir ürün vaadi veriyormuş gibi olmayayım. Bilmem anlatabildim mi? Yeni bir şey değil yani bu. Buyurun. Merhaba, Ümran ben. Ümran hoş geldin. Hoş buldum, teşekkür ederim. Farkındalığın insana çok şey kattığını düşünüyorum. Evet. Ama bazen öyle bir hale geliyoruz ki eve geçtiğimizde ya keşke bu kadar da olmasa diyoruz. Ne kadar da mesela? Bazen çok yüksek kadar da değişebiliyor duruma göre. Çok iyi. Fakat burada şunu sormak istiyorum size. Farkındalığı yüksek insanlar için yaşamak neden bu kadar zor? Arkadaşlar farkındalık alıştığınız alanın dışında bir şey yapmanızı gerektirir. Alışkanlığın dışında bir şey yapmak her zaman rahatsız edicidir. Fakat bu rahatsızlık bir zulüm gibi, bir azap gibi, bir ızdırap gibi bir şey değildir. Sadece o anki halinden memnun olmayıp bir başka hali özleyen insanın tırmanması gereken bir basamaktan ibarettir bu sıkıntı. Gelişmeye teşne olmayan insan o yüzden fark etmemek için uyuşturulmayı ister. Uyuşturulmayı seçer. Haftalarca bir diziye gömülür. Önüne ne çıkarsa okur, yer, içer, gezer, tüketir. Yeter ki kendiyle baş başa kalmasın. Yeter ki o sinyallerin peşinden gitmesin. Ama hakikaten bir şeyi fark eden ve o konuda bir şey yapmak zorunda olduğunu fark eden insan rahatsızlık hissetmek zorundadır. Dışarıdan bakınca bu sanki işte farkındalığı olan insanlar hep böyle kötümser, hep sıkıntı içerisinde falan gibi gözüküyor ama gel içeridekine sor, öyle değil. O sadece meşguldür. O sadece bizim sıradan eğlencelerimize talip değildir, onlarla uğraşmaz. O mesela yalnızdır. O daha çok kendi gündemiyle hareket eder ama neticede baktığın zaman sürdürülebilir mutluluk farkındalıksız olmaz. Bir sloganım var, tekrar hatırlatayım. Bugün bize mutluluk diye sattıkları her şey hemen hemen anestezidir. Acı hissettirmeyecek uyuşturucuları biz mutluluk zannediyoruz. Halbuki gerçek mutluluk rahatsızlıkla beraberdir. Yani şu anda biraz rahatsız olmamız lazım. Şimdi açık söyleyeyim bak, şu anda gitsem evime yatsam, elime sevdiğim bir kitap alsam, güzel bir içecek de hazırlasam, çayımı kahvemi koysam, buradan daha keyifli değil mi? Benim burada ne işim var? Hangisini tercih edersin diye sor. Evi. Hayır. Burayı tercih ederim.
Neden? Burası mesela her şey olabilir. Rahatsız bir sandalyede oturuyorsunuz. Böyle bir gerginiz. Normal hayatımızın dışına çıktık. Zor bir şey. Ama burada inşallah aradığımız şey ne? Bizi geliştirecek bir şey yakalayalım. Buranın rahat olması aradığımız şey değil. Buranın işe yaraması aradığımız şey. Buyurunuz efendim. Hocam merhabalar, Miraç ben. Miraç, hoş Tekrardan geldin buradayım, tekrar. hoş bulduk hocam. Hocam gençler olarak sizi çok takip ediyoruz ve ben kendim şu soruyu sormak istiyorum. Hocam hayatta gençlere bir tavsiyeniz var mı? Hani bu başarıyla ilgili olabilir, onu çok dinlemek isterim size. Başarıyla ilgili hiçbir tavsiyem yok. Çünkü başarı dünyadaki en tehlikeli ve lüzumsuz kelime. Başarı yaşayabilmektir zaten. Ya bir insan için en büyük başarı zaten çabasız yaşamdır. Yani bunun için de gençlere genel olarak tavsiyem çok da şey yapmayın. Bundan ibaret. O kadar şey yapmayın. Yani hayat o kadar komplike bir şey değil. Tekrar söyleyeyim. Tabiata bir bakın. Niye çok da şey yapmamanız gerektiğini anlarsınız. Aklı bizimkinin 1/1000 kadar olmayan hayvanat. Ya bir elma kurtçuğu nasıl yaşıyor bakın. Elma kurdu yemeğin içinde yaşıyor. Gözünü seveyim. Yani altı üstü yemek yani. Ya hiç ve canlının iktidarına bak ya. 2 parmağın arasında hayatını sonlandırabileceğin bir gariban. Zayıfladıkça sanki, zayıf kaldıkça daha ikram ediliyormuş gibi bir ortam var. Acaba hayata sürekli pençelerimizi geçirdiğimiz için hayat bizden kaçıyor olmasın? Bir de öyle bakın. Yani razı olmak derdi büyükler. Razı olmak deyince bizim eline vur ekmeğini al gibi anlaşılıyor. Ya hayır, ben istemez miyim 2 metre 15 santim boyum olsun? Gür saçlarım olsun. Baklavalarım olsun. Yani bazlama değil baklava olsun. İsterdim. Ama var olan budur. Ben bununla kavga mı edeceğim? Bunun üzerine bir şeyler mi yapmayı tercih edeceğim? Rıza budur. Yani var olanı kabul. Bu çok zor bir şey değil ve ne kadar erken yaşta başlanırsa bu çalışmaya bana soracak olursanız o kadar ustalık kazanacağımız bir alan oluyor ve bir süre sonra sabahları şöyle uyanan bir insan düşün bak. Sabah ilk 3 dakika bütün gününüzü belirler bu arada söyleyeyim. Ama gözünü açar açmaz. Telefonda ne var falan diye bakmak yerine çok şükür bu sabah da nefes ile uyandım. Bu sabah da bir şans daha verildi. Haydi bakalım hayırlısı diye. O yataktan kalkan insan olmak istiyorsan 20 sene sonra bugünden çalışmaya başlayacaksın. Bütün genç arkadaşlara söylüyorum. Okuyun, bilgi biriktirin, ortam yapın, networking, ahbaplık edin milletle. Bu arada networking harika karşılığı ahbaplıktır. İnşallah kullanırsınız. Ama en önemli ahbaplığı kendinizde yapmadığınız sürece hiçbir networking size yardımcı olamaz. Sizi dağların tepesine çıkaracak olan da oradan aşağı düşürecek olan da kendinizle olan ilişkiniz. Azıcık kendinize vakit ayırın. Ya en azından sabah kalkar kalkmaz telefona bakmayın Allah rızası için. Yani yemek yerken de bakmayın. Ananızın, babanızın, kardeşinizin yüzüne bakın yani. Ya da eşinizin neyse. Dolayısıyla derdimiz var evet ama bu dertleri esas dertle takas etmeden galiba bu hayatta bir huzur yüzü göremeyeceğiz. Çünkü esas dert biziz efendim. Buradan geçerken bu sistemi geç olmadan tanımaya başlamak lazım. George Bernard Shaw demiş ki, her bölümümüzde biliyorsunuz bir tane özlü sözümüz var ama bu laf çok iyi oturuyor. Dertli olmanın sırrı, dertli olup olmadığımızı düşünecek kadar boş vakte sahip olmamızdır demiş. Yani bir durup düşünmeden ne derdimiz olduğunu da anlayamayabiliyoruz. Hep bize bindirilmiş dertlerle yaşamak zorunda kalabiliyoruz. Efendim, bence güzel bir sezondu. Valla benim hoşuma gitti. Bilmiyorum pişman mısınız geldiğinize? Birkaç bölümdür de gelen arkadaşlar var. Razı mısınız? Olan bitenler. En son bir de geleneksel olarak buraya kadar geldiniz. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Onu da ettiler. Daha ne olsun? Bir sonraki sezonda görüşmek üzere efendim.